Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle deniz kabuklarıyla dolu harika bir tablo yapacağız. Gördüğünüz gibi bu eşsiz deniz kabuklarıyla dolduracağız tüm tablomuzun içerisine. Mint yeşili, su yeşili ile ben çerçevemi renklendireceğim. Denizle uyumlu olduğunu düşündüğüm için mint yeşilini tercih ediyorum renk olarak, ama siz isterseniz beyaz da bırakabilirsiniz çerçevenizi ya da daha koyu bir mavi tonda tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi içleri geniş yerleri hemen geniş fırçayla boyayacağım. Daha önceden kenarlarda sakladığım, geri dönüşüm amaçlı kullanırım diye ayırdığım bir tablo. Tabii ki zamanı geldiğinde eskiyen parçalarımızı muhakkak yeniden hayat veriyoruz. Boyamın rengi bana biraz açık geldi. Çünkü altında beyaz astarım var. Üzerine tekrar boyadığımda bir ton açık kaldı ve üzerine biraz daha koyu bir yeşil ekleyerek rengimi biraz daha koyulttum. Muhakkak böyle çalışmalarda ahşabınızın rengi eğer kahve tonlarındaysa astar yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü renginizi daha net bir şekilde görüyorsunuz. Daha net bir şekilde çıkıyor. Zeminimin tamamen ahşap olmasından dolayı fırça yönümüz, her zaman söylüyorum, çok önemli. Hep aynı yöne olmalı. Tablom kuruduktan sonra içerisine deniz kabuklarımı yerleştiriyorum. Muhakkak önce, hep söylüyorum çalışmalarımda, yerleştirelim bakalım nasıl oluyor duruşuna. Daha sonra yapıştırmaya karar verin. Çünkü hem çalışmamız hem malzememiz zarar görmemiş oluyor böyle olduğunda. Büyükten küçüğe ilerleyen bir deniz kabuğu tablosu oluşturacağım ben. Yukarıdan aşağıya çalışıyorum. Siz isterseniz eline de çalışabilirsiniz ama ben dik olarak ilerleyeceğim. Hemen yerlerini belirlediğim büyük parçaları da ekliyorum. Deniz kabukları estetik bir görünüme sahip olduğu için benim deniz kenarına gittiğim zaman toplamadan, alıp cebime koymadan döndüğüm bir deniz kenarı, sahil kıyısı yok diyebilirim. Ve ben tahmin ediyorum ki herkes benim gibi her gittiğinde gözüne hoş gelen bir tane muhakkak topluyordur. Aslında deniz kabukları genel olarak, yani hemen hemen hepimiz biliyoruz ki deniz kabukları deniz salyangozu, midye, istiridye, deniz dişisi gibi çok çeşit kabuklu yumuşakçaların deniz kıyılarına vuran kabukları, yani içinde yaşayan yumuşakçalar, bu canlılar kabuklarını terk ettikten sonra içleri boşalıyor ve hafifliyor. Doğal olarak da dalgalar kıyıya getiriyor bu kabukları. Bizim gibi tabii ki dekoratif amaçlı kullanan insanlar için ya da bunların ticaretini yapan insanlar için bulunmaz bir malzeme. Hem doğal hem de gerçekten göze hitap eden çok hoş bir obje. O yüzden de dediğim gibi ben biliyorum ki siz de benim gibi muhakkak her deniz kenarından bir parça, bir küçük bir kabuk getirdiğinizi düşünüyorum. Bazılarını tabii ki ben şu anda topladıklarım, bazıları ise gördüğünüz gibi renkli olan bazı kabuklar var. Onlar da satın aldıklarımız. Ama genel olarak hep kendi topladıklarımız, deniz kestaneleri, kabuklar, gördüğünüz gibi şu mimozalar gerçekten inanılmaz güzeller. Bütün çalışmalarımda da ben deniz kabuklarını kullanıyorum. Aynı zamanda tabii ki gördüğünüz gibi tablomuzun içini de dolduruyoruz. Küçücük bir yengeç bacağımız var. Deniz kenarında muhakkak yengeç bacaklarına da rastlarsınız. Bazı yerlerde daha dolgun görünmesi için, çünkü tablomuzun üstüne doğru ilerlediğimiz süreçte gördüğünüz gibi kabuklarımız inceldi ve küçüldü. Daha dolgun bir görünüm elde etmek için ilerledikçe parçaları böyle üst üste birbirine geçmeli yaparak daha hacimli bir hal veriyorum ki o dolgunluk göze daha hoş gelsin. Boşluklara da küçük minik yine deniz kabuklarımızı ekliyoruz. Alttan zemin gözükmemesi için, tablonun zemini gözükmemesi için muhakkak küçük küçük deniz kabuklarını da oraya eklemeyi unutmayın.
puzzle yapar gibi aslında. Bütün kabuklar sanki böyle birbirine yer verir gibi çok güzel bir şekilde yerleşiyor. Bütün boşlukları dolduruyoruz. Elinizde küçük kabuklar varsa dediğim gibi eklemeler yapın. Bunları da yine deniz kenarından topladım. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama bunlar da gerçekten yine çok güzel bir deniz kabuğu. Ve tam böyle çerçevemin içerisine küçük bir çerçeve halinde yapıştırıyorum ben bu kabukları. Altlarında boşluk kalan yerlere düşmemesi için ben destek olarak yine küçük kabuklar ekledim. Çünkü bazı yerlerde boşluklar kalıyor ve hem o boşlukları kapatıyorum hem de altına destek yapıyorum. Bazı kabuklar gerçekten büyük olduğu için altlarında boş yerler kalıyor. Şu anda gördüğünüz gibi köşeye ekledim ve ona destek yaptım. Hemen en yan tarafı da yapıyoruz. Son deniz kabuğumu da ekledim. Çerçevemin içerisinde çok güzel bir çerçeve oldu. Çalışmanız bittikten sonra benim gibi deniz kabuğuyla tamamladıysanız çerçevenizi muhakkak vernik yapın. Çünkü denizden çıkan bu deniz kabukları mat, tuzlu suda oldukları için ıslak görünüm elde ettiğiniz zaman daha canlı ve daha şeffaf bir görünüm oluşuyor. Gördüğünüz gibi çalışmamızın da sonuna geldik. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.